Kurduğumuz oyun berbat oldu Marco. O kılıçla Abdülhamit artık eskisinden daha güçlü olacak. Yanılıyorsun. O kılıcı eline aldığına çok pişman olacak. Marco, baskın yedik. Adamlarımız öldü. Kısıldık burada. Git sen. Oyala onları. Buraya gelmesinler. Koş! Demek Abdülhamit kılıcı istiyor. Bu sefer şanslısın. Canını bağışlıyorum. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman olmuştunuz da o kalplerinizi birleştirmişti. Onun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. O sizi oradan alıp kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildirir ki doğru yola eresiniz. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Birbirimizi sevmezsek yıkılır gideriz. Ey cemaat-i Müslümin! Milletler topla tüfekle, zırhla, ordularla yıkılmazlar. Yıkılamazlar. Milletler ancak aralarındaki rabıta bağı çözülünce, kendi başının derdine, kendi havasına düştüğü vakit yıkılır. Şimdi bizim işimize fitne salmak isteyenler iftira atıyorlar. Atacaklar. Bıkmadan, usanmadan yapacaklar. Ancak bir ve beraber olursak bu badireleri atlatabiliriz. Ancak birbirimizi seversek yaşarız. Bakara Sure-i Celilesinde Allahu Teala şöyle buyuruyor. Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklar. De ki, doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki sana Allah'tan ne bir dost ne de yardımcı vardır. İşte bize emanet edilen Hazreti Osman radıyallahu anh'ın kılıcı. Bizim devletimizin işareti. Üzerinde yazılı olan emaneti ehline veriniz ayeti de var. Allah'ım bizi emin kıl. Amin. Allah'ım bizi emin kıl. Amin. Allah'ım bizi emin kıl. Amin. Emanet bizdedir hünkârım. Kılıç da bizdedir. İstediğiniz vakit getiririz. Neden diye sormayacak mısınız? Derdinin ortağını Allah bilenden dert sorulmaz.
kılıcı eline aldığına çok pişman olacak. Emanet Özbekler Tekkesi'nde. Buyurun alın. O vakit beraber gidelim. Buyurun. Teveccühünüz için müteşekkirim. Lakin alimler sultanların arabasına binerse hakikati görememekten korkarlar. Estağfurullah. Tekkede buluşuruz. Hünkâr, ben de eşlik edeyim mi size? Abdülhamit satrancı çok iyi oynuyor Marco. Henüz bir piyonunu dahi alamadık. Biz şahı devireceğiz. Daha kılıçtaki zehrin hesabını vermedin sen Marco. Yardım edin! Birini öldürüyorlar. Ölmüş mü? Ben Abdülhamit'le işimi bitirmemişken sen ne hakla Abdülhamit'in ölmesini istiyorsun Marco? Parvus, biz payitahta niye geldik? Abdülhamid'i yok etmek için gelmedik mi? Böyle kahraman olarak değil, kendi halkı tarafından parça parça edilerek rezil olarak ölmesini istiyorum ben Abdülhamid'in. Hem henüz Abdülhamid'in dünyadaki hafiyelerini, planlarının ne olduğunu bilmiyoruz daha Marco. Abdülhamid ölür, Osmanlı yıkılır ama her tarafta ona bağlı olanlar yeni devletler kurar. Gün gelir o devletler birleşir ve karşımıza daha güçlü bir Osmanlı olarak çıkar. Buna engel olmak için şimdi Abdülhamid'e ihtiyacımız var. Anı çözmeden ölemez Marco. O yaşamak zorunda. Anlıyor musun? Git ve bozduğun işi düzelt. Burası Özbekler Tekkesi. Emaneti
Galata Mevlevi Hanesi'nden devraldık. Bu sandık Osman Gazi'den beri açılmadı. Şimdi devlet nasıl bir tehdit altındadır ki siz kılıcı kuşanıp bize sandığı açmamız için işaret verdiniz. Devletimiz benden önceki idarecilerce borçlandırılmış. Galip dede. 25 yıldır hüküm sahibisiniz. Ödeyemediniz mi? Bu hadise benden saklanmış. İngilizler borcu geri istemek için vakit kollamışlar. Eğer ödeyemezsek gümrüklere el koyacaklar. Payitahtın kapısını ele geçirecekler. Buyurun hünkârım. En kısa vakitte emaneti yerine koyacağız. İstikbalde devletimiz tehlikeye düşerse Kurtuluş Hareketi Özbek tekkesinden yürüyecektir. Allah göstermesin hünkârım. Amin. Bismillah. Bu sandık 700 yıldır açılmadı demiştiniz. Lakin bu bayrak Demek 700 yıl önce bu sandığa kilit vuranlar açıldığında göklerde dalgalanacak bayrağı da biliyorlarmış hünkârım. Teşekkür ederim. Esas teşekkür etmen gereken insan Hatice Sultan. Allah'tan tam vaktinde oradaymış. Allah razı olsun. Bu tam bir felaket. Aklım almıyor. Böyle bir şey sarayda nasıl olabilir? Onu bize Firuze anlatacak. O asker bir süredir peşimdeydi. Kendisine defalarca olmayacağını söylediğim halde rahat bırakmadı. Ne oldu kızım, bir şeyin mi var? Ben size anlatırken o anı tekrar yaşadım sanki. Biraz istirahat etsem iyi olur. Geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Geçmiş olsun. O fotoğrafı bulmalıyım. biz daha sarayımızın içinde kızlarımızı koruyamazken dışarıda
Topraklarımızın bir ucundaki halkımızı nasıl koruyacağız? Hünkârım en güvendiğim askerimdi. Nasıl böyle bir gaflete düştü anlamıyorum. İşte bu yüzden daha uyanık olacağız. Bir daha böyle bir hadise yaşanmaması için yanınızda çalıştırdığınız insanları iyi tetkik ettiriniz. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, İngiliz sefir geldiler. Sizinle görüşmeyi arzu eder. Kılıçta zehir vardı. Vücudunda onu ağır ağır öldürecek bir zehir var. Pan zehrini bulamazsa ilk önce her yerinde yaralar çıkacak. Sonra yataklara düşecek. Öyle acı çekecek ki ölmek için yalvaracak. Abdülhamit zehirlendi mi? Bu duyduğum en güzel haber. Lakin Parvuz bunu istemiyor. Neden? Çünkü Parvuz Abdülhamid'in kurduğu düzeni yıkmak istiyor. Bunu çözmeden ölmesi işine gelmiyormuş. Lakin Abdülhamit zehri aldı. Parvuz nasıl kurtaracak onu? O değil. Abdülhamid'i sen kurtaracaksın. Abdülhamid'in güvendiği hekimlerden biri senin yakın dostunmuş. Ona bunu vereceksin. Abdülhamid'i iyileştirecek panzehir bu. Parvus'un sözünü emir telakki eder Marco. Merak etme. Beklediğimiz gün geldi Sarı. İntikam vakti geldi. Hem Abdülhamid'den hem Parvus'tan intikamımızı alacağım. Hünkâr, bankaya gönderdiğimiz altınlar emanette. Karşılığında bu hisse senetlerini aldık. Bankaya olan borcumuzu ödediğimizde altınları geri alacağız. Hala. Hünkârım, başımıza bu belaları açanlar ne vakit yılacaklar, pes edecekler. Ezanı Muhammedi semalardan silindiği vakit pes edecekler. İster misin pes etmelerini? Etmesinler hünkâr. Allah bize mücadele kuvveti versin. Onlar pes etmesinler, biz de yılmayalım. Çağır bakalım bu sefil sefiri. Artık vakit doldu. Siz isteseniz de istemeseniz de gümrükrel bürokratlarımızca teslim alınacak. Ben İngilizleri serin kanlı bilirdim. Siz İskoç olmalısınız. Hünkârım, oyalama arzunuzu biliyorum. Lakin sizde para yok. Borcunuz da var. Şu işi bitirelim artık. Haklısınız. Artık bitirelim bu işi. Şaşırdınız.
Zannımca bizim mali vaziyetimizi bizden iyi bildiğinizi düşünüyordunuz. Lakin şaşkınlık ahmaklığın halefidir. Firuze'yi öldürmek isteyen asker senin askerin Lütfü'ymüş. Maalesef sultanım. Peki bu asker senin Firuze'yi tetkik ettirmek üzere Bursa'ya gönderdiğin asker değil miydi? Evet sultanım. Kendisi en itimat ettiğim askerlerimden biriydi. Fakat kız bir süredir askerin kendisini rahatsız ettiğini söylüyor. Bu adam bu ahlaksızlığı yapabilecek biri midir? Sultanım, dediğim gibi Lütfü çok temiz, çok dürüst bir genç. Çok iyi bir asker. Çok şaşırdım. Kemalettin Paşa, ben bu askerin Firuze'yi öldürmek istemesinin altında sadece kızdan yüz bulamaması değil, başka bir sebep olabileceğini de düşünüyorum. Nerede bu? Nerede? Buralarda bir yerlerde olmalı. Buralarda bir yerde olmalı. Bir şey mi arıyorsun? Ben bileziğimi düşürmüşüm. Onu arıyordum. Bu kadar zararla atlatman büyük şans. Tabii benim sayemde. Beni bırakıp gittiniz. Aslında muhafızlara söyleme niyetiniz yoktu. Benden ve bildiklerimden kurtulmak istediniz. Lakin son anda vicdanınız ağır bastı. Öyle değil mi? Söylediklerin hakikati değiştirmiyor. Yine de bana bir hayat borçlusun. Borcunu ödemenin vakti geldi Firuze. O mektubu bana vereceksin. Bunu yapamam. Ben olmasam şu an hayatta değildin. Lakin hayattayım. Ve bu sarayda kalmak istiyorum. Kemalettin Paşa, hakkında öğrendiklerini Bidar Sultan'a söylemeyecek. Endişe etmene mahal yok. Bu hiçbir zaman söylemeyeceği anlamına gelmez. O mektup benim hayat güvencem. Ve bende kalacak. Lakin endişe etmenize gerek yok. Kemalettin Paşa Bidar Sultan'la konuşmadıkça siz de güvendesiniz. Ben sizin itimadınıza layık olamadım hünkârım. Vazifemi hakkıyla yapamadım. Bana ne ceza verirseniz verin, razıyım. Vazifeyi layıkıyla yapamadın. Lakin nihayete erdirebildin. Cuma selamlığına çıktığım vakit kılıç elimdeydi. Sana ceza veremem. Size yaşattığım minnet için verin o halde cezamı. O minnetin karşılığını hiçbir cezayla ödeyemezsin. Kutsal bir emaneti koruyamadım. Bana bu vakitten sonra neyi emanet edebilirsiniz? Size bahçıvanlık dahi olsa hizmet etmek benim için onurdur. Her insanın zaafları vardır evladım. Bir vazifeye başlamadan evvel o vazife uğruna neleri feda edebileceğini iyi hesap etmeli ki vazife akamete uğramasın. Evvela kılıcı elimizden kimin almak istediğini öğreneceksin. Sonra istersen bahçıvanlık yapabilirsin. O adamları yakalamayı ben de çok istiyorum hünkârım. Lakin elimizde hiç ipucu yok. Onları nerede bulabileceğimi bilmiyorum. O vakit sen de bir buluşma yeri tertip et. Gerekli tahkikatı yaptıktan sonra bana haber verin. Hadi vazife başına. Kaçan askerden haber var mı?
Henüz yok. Neyse ki ölmedi. Ölmekten beter durumda şu anda. İşini, haysiyetini kaybetti. Hiçbir günahı yokken aranır duruma düştü. Yakalanırsa idam edilecek. Az günahsız sayılmaz Kemalettin. Firuze'yi öldürmeye kalktı. Neden peki Hatice? Kimin yüzünden? Bizim yüzümüzden Hatice. Ben çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Daha kötüsü olmadan git Hatice. Ben sensiz nasıl yaparım? Ben bile kendimden umudu kesmişken artık. Bence sen de kes. Benden, bizden umudunu kes artık Hatice. Kendimi tanıyamıyorum artık. Her harpten zaferle gelen ben, Kemalettin Paşa, bir tane mektuba yenildim. Firuze'nin esiri oldum. Ben Firuze ile konuştum. Endişelenmene gerek yok. Mektubu vermek gibi bir niyeti yok. Benim endişem bu mu sanıyorsun? Yazık. Sen beni hiç tanımamışsın. Neler oluyor Hatice? Kemalettin'le ne konuşuyordunuz? Aradığımız adam Sherlock hayran değil mi? İşte biz de bunu kullanacağız. Sherlock Holmes'un yazarı Arthur Conan Doyle payitahta geliyor diye duyuru dağıtacağız. Adam da kendi ayaklarıyla tıpış tıpış elimize gelecek. Çok iyi düşünmüşsün. Göründüğünden daha zekiymişsin demek ki. Aslında hünkârımızın fikriydi. Ben inanıyorum ki bizim başımıza açılan borç meselesi petrol hamlemize mani olmak içindi. Borçlar karşılığında devleti zor vaziyette bırakıp petrol işinde imtiyaz koparmak. Tüm gaye buydu. Pek tabii. Umarım hünkârım bu işte bizim bir dahlimiz olduğunu düşünmüyorsunuz. Neticede size şirket hisselerini satma fikrini ben getirdim. Bana güvenmiyorsanız... Gerfant Efendi, hünkârımıza itimat ederler. Lakin hiç kimseye güvenmezler. Öyle değil mi hünkârım? Sizden şüphemiz olsa masamıza oturmazdınız. Evet Selim Paşa. Vaziyetimiz hakkında malumat veriniz. İlk açacağımız kuyunun toprakları satın alındı. Mühendislerimiz çalışıyorlar. Petrol ne kadar derinde olduğunu tespit ettiler. Ayrıca at başları için de çizimler tamamlandı. Lakin sondaj için makinelere ihtiyaç var. Arzu buyurursanız hünkârım, makine işini ben hallederim. Abdülkadir Efendi şirkete emir verirse tabii. Tabii, mümkündür. Lüzumu yok. Makineler Almanya'dan bir gemiyle geliyor. Osmanlı bayraklı Sultaniye vapuruyla. Hünkârım, benim anlamadığım, eğer bu işi Osmanlı şirketlerimizle halledebiliyorsak, Gerfant Efendi'nin şirketine ne ihtiyacımız var? Gerfant Efendi'nin nezaketinden dolayı sual edemediğini siz sordunuz. Yo. Siz nasıl isterseniz hünkârım. Ben size hizmet için buradayım. Abdülhamit'in her arzusunu yerine getiren bir yalaka daha. Peki, her şey hallolduğuna göre ilk petrolümüzü çıkarabiliriz.
Tabii hünkârım. Hünkârım, iyi misiniz? Elimde bir hissizlik var. Lakin iyiyim. Rica etsem bir hekime göstersek? Siz benim sıhhatimi bu kadar düşünür müydünüz? Estağfurullah hünkârım. Elbette ki düşünürüm. Bir hekime görünmeniz konusunda ısrarcı olsam... Naime bu işin peşini bırakmayacaktır abla. Kemalettin Paşa çok haklı. Hemen git bu saraydan. Bana neden cevap vermeden gittin? Neler oluyor Hatice? Nişanlım seni bu kadar ağlatacak ne söylemiş olabilir? Bu suskunluğun ardında benden gizlediğin ne var? Firuze'den bahsettiğinizi işittim. Neler oluyor? Derhal anlat. Ben ne olduğunu biliyorum. Firuze gözünün önünde öldürülüyordu. Ablam çok sarsıldı. Kemalettin Paşa da olayı aydınlatmak için ablamı sorgulamak istemiş. Yine o anları hatırlayınca ablam fenalaştı. Bir mektuptan bahsettiğinizi işittim. O nedir peki? Sen yanlış işitmişsin Naime. Kardeşimin söyledikleri doğru. Ben Firuze'yi o halde gördüğümden beri kendime gelemiyorum. Sultanım, nişanlınız Vasf Bey geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Peki. Hünkârım, hekimleri çağırmışsınız. Merak edilecek bir vaziyet yok. Merak etmeyiniz sultanım. Hünkârımızın dediği gibi ciddi bir şey değil. Yine de biraz istirahat ediniz hünkârım. Çok yordunuz kendinizi. Yorulmazsak oturduğumuz tahtın hesabını nasıl veririz? Tabii ama istirahat etseniz, bir müddet devlet meseleleriyle alakadar olmasanız. Çok yoruldunuz hünkârım. Hünkârım. Hekimler gelmiş. Mahmut Efendi'den duydum. İyi olmadığınızı söyledi. Öyle olduğu için mi yoksa öyle olmasını umduğu için mi söyledi? Mahmut Efendi de ben de sağlığınıza duacıyızdır hünkârım. Merak edilecek bir durum yok. Evinizi özlemiş misiniz? Sağ olsun Bidar kadın haremde hiçbir şeyin eksikliğini hissettirmedi. Lakin insanın evi gibisi yok tabii. Babacığım. Kızım. Hünkârım, iyi misiniz? Maşallah ne çok sevenim varmış. Babacığım sen hiç hasta olma tamam mı? Sen hasta olursan kim hünkâr olacak? Abdülkadir abim var ya, o olur kızım. O yapamaz ki. Güzel kızım. Sultanım,
Beni görmek istemişsiniz. Evet. Malumatınız vardır sanıyorum. Kız kardeşim Gülnaz saraydan ayrıldı. Haberim var. Kardeşim gitmeden evvel sizinle ilgili bana mühim bir şey söyledi. Neymiş o mühim şey? Sizin aslında gönlünüzün bende olmadığı ve benimle evlenmek istemediğiniz. Sultanım, siz benim kıymetlimsiniz. Sizinle evlenecek olmak benim ömrümde başıma gelen en güzel şey. Lakin eğer yüreğinizde bana karşı en ufak bir şüphe dahi varsa, sizin saadetiniz için bu izdivaçtan vazgeçelim. Petrol çıkarmak için gerekli makineler sipariş edilmiş ve gemiye yüklenmiş. Yakında İzmir limanına varacak. Benim de henüz haberim oldu. Abdülhamit her şeyi tertip ediyor Marco. Şirketin çoğunluk hisselerini zaten Şehzade'ye aldırdı. Kendi menfaati dışında hiçbir şey yaptırmıyor adam. Şirkete sana bile hiçbir hamle bırakmıyor. Ölmesine izin verecektin Parvus. Hamle alanını kendimiz yaratacağız Marco. Nasıl? Ne yapacağız? Akdeniz'de hangi ülkelerin harp gemileri var öğren. Osmanlı gemisini batıracağız Marco. Ben bu Gerfant Efendi'den hiç haz etmiyorum. Abdülhamit'in etrafından ayrılmıyor. Onun kuklası gibi. Ayrıca hiçbir şey yaptığı da yok. Olur mu? Padişah dayımla dost olmuş pederim, daha ne yapsın? Öyle. Öyle ama bizim de bu şirkette yükselebilmemiz için bu Gerfant Efendi'yi memleketine def etmemiz icap ediyor. Güzel söylüyorsun pederim. De, nasıl yapacağız? Bir yolunu bulacağız. Düşün evladım, düşün. Kendi istikbalin için düşün, benim istikbalim için değil. Sebahattin. Biz bu Gerfant Efendi'yi bir araştıralım. Soruşturalım. Gerfant Efendi'nin bir zaafını bulalım. Değil mi? Hay hay pederim. Hay hay. Hadi git zaafını bul. Baş üstüne paşam. Hala hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Ne oldu abla? Neden çağırmış Vasfi Bey seni? Kız kardeşi. Vasfi Bey'i sevmediğimi anlamış. Eğer yüreğimde en ufak bir şüphe varsa bu izdivaçtan vazgeçebileceğimizi söylüyor. Sen ne dedin peki? Hiçbir şey. Düşünmem için süre verdi bana. Eğer Vasfi Bey'den ayrılırsan Naime'nin dikkatini iyice üzerine çekersin abla. Ne yapayım Fehimeciğim? Sevmediğim bir adamla evlenip bütün hayatımı azap çekerek mi geçireyim? Hatice'm, Vasfi'den daha iyi birisini bulabileceğini mi zannediyorsun? Kimse devrik bir padişahın kızıyla evlenmek istemeyecektir maalesef. Kemalettin'le de evlenmen imkansız olduğuna göre Vasfi senin tek şansın. O mektup Firuze'de olduğu sürece benim kimseyle hiçbir şansım olamaz. Ne yapıp edip o mektubu yok etmem lazım. Yanlarına yaklaştığımda Hatice ağlayarak Kemalettin'e bir şeyler anlatıyordu. İşitebildin mi peki ne konuştuklarını? Tam olarak işitemedim. Lakin Firuze'nin adı geçiyordu. Hatice'ye sormadın mı peki niye ağlıyormuş? Sordum. Cevap vermedi. Sonra Fehim'e anlattı. Olaydan çok etkilenmiş. Kemalettin sorgulayınca da fenalaşmış. Tamam işte Fehim'e anlatmış ya her şeyi. Naimeciğim, Hatice çok ağır bir duruma tanıklık etti. Kolay değil kızım. Naime,
Senin bana anlatmadığın bir şey var mı? Bir mektuptan söz ediyorlardı. Ne mektubuymuş bu? Sordum. Öyle bir şey olmadığını, benim yanlış duyduğumu söyledi. Belki de öyledir. Güzel kızım. Tam da düğün arifesinde. Böyle gereksiz kuruntular yapıp da keyfini kaçırmaya değer mi hiç?